Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mini bag çantanın tarifini anlatacağım. Tarifimize geçmeden önce malzemelerimizi söylemek istiyorum. Kağıt ip tercih edeceğim. Kağıt ipin sepet modelini kullanacağım. Kağıt ipte çile halinde satılan iplerden alıyorum. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Çok soruyorsunuz. Ben bu kağıt ipleri yumuşatma yapmıyorum. Direkt çile halinde olan satılan iplerden alıyorum. Ve o şekilde örüyorum. Çünkü yumuşatma yaptığımız zaman çantamızda ilerleyen zamanlarda deforme olabiliyor, yumuşuyor ve sağlam olmadığını düşünüyorum. Ben o yüzden hiçbir şekilde yumuşatma yapmadan direkt çile halinde olan iplerden alıp çantamı örmeye başlıyorum. Çantama yaklaşık 300-350 gram ip yeterli olacaktır. Çünkü mini bir çanta yapacağız. 3 numarada tığ kullanacağım. Siz yine elinizin ayarına göre tığ numaranızı büyütün veya küçültebilirsiniz. Bunun için ekstra çantamızın bir kapağı olacak. Kapak içinde arkadaşlar şöyle, bunlar set halinde satılıyor. Bunları tuhafiyelerden, hobi malzemeleri satan yerlerden bulabilirsiniz. İçinden şöyle bir kapağı çıkıyor. Buralardan çantamız bittikten sonra dikme işlemini yapıyoruz. Şöyle bir ayarlanabilir askısı çıkıyor arkadaşlar. Şöyle 2 tane yan aparatları çıkıyor ve şöyle de bir tabanı var, deri tabanı. Ben bu tabanı kullanmayacağım çünkü bu tabanı kullanırsam çantam çok ufak oluyor. Ama siz tabii ki de bunu da kullanabilirsiniz. Bununla da çantanız güzel mini bir çanta olur. Ama ben şimdi sizlere kendi yaptığım tabanlı ve standart bir mini bag çantanın tarifini anlatacağım. Hemen çantamın yapımına başlıyorum. İpimi doladım. Tığımı aldım. Şöyle çeviriyorum. Bir zincir çektim. Toplamda 25 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 tane zincir çekiyorum. Evet, 25 tane zincir çektim. Hemen ölçüyorum metreyle. Zincirimizin ölçüsü 15 santim. 15 santimlik bir ölçü oldu başlangıç zincirimiz. Bunu neden ölçtüm? Çünkü herkesin tığ ve ipine göre farklılıklar olabilir. Siz santim sayısını baz alırsanız aynı ölçüde olma ihtimali daha yüksek olur. Evet, şimdi 25 tane zincir çektikten sonra hemen yanına tek kanadını, sık iğnenin tek kanadını alıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Yanındakine sık iğne, sürekli sık iğne yaparak başa kadar ilerleyeceğim. Tek kanatlarını alıyorum ve başa kadar bu şekilde ilerliyorum. Son sık iğneme de giriyorum. Bu kalan ipimi yürüteceğim. Evet. Şimdi son sık iğnemi yaptıktan sonra aynı noktaya tekrar giriyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Dönüş için 3 tane zincir, sık iğne yapmış olduk. Şimdi bu kalan ipimi de yürüterek hemen yanındaki sıradaki sık iğneye giriyorum. Ve sık iğne yaparak başa kadar ilerleyeceğim. Bakın şuralar. Evet. Bakın böyle tek tek sık iğne yapıp buraya kadar geleceğim. Burada da dönüşü göstereceğim. Sonra tekrar ilerleyeceğiz. Evet, başa kadar geldim. Son sık iğnemi de yaptım. Şimdi tam şöyle köşe kısmına, tam uç kısmındaki sık iğneme de giriyorum. Şöyle girdim. Çıkardım, sık iğnemi yaptım. Toplam 3 tane yapacağım buraya da. Bir tane yapmış oldum. İkinci sık iğnem ve üçüncü sık iğnemi yaparak dönüşü sağladım.
Şimdi hemen yine yanındaki sık iğneye giriyorum. Yine sık iğne yaparak tek tek başa kadar ilerliyorum. Şöyle başa kadar geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim başa kadar. Nereye kadar geldim? Bakın şurada 3 tane sık iğne yapıp dönüşü sağlamıştık. Şu 1, şu 2, şu 3. Bakın belli zaten. Şimdi bu 3 tane sık iğnenin hemen ilk sık iğnesine şöyle giriyorum. Buraya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2, aynı yere 3. 3 tane yaptım ve köşenin ilk tarafına çıkmış oluyoruz. Hemen yanındakine bir tane sık iğne yapıyorum. Diğer üçlünün son üçüncüsüne de 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1, aynı yere 2, aynı yere 3. 3 tane de buraya yapmış oldum. 3, 1, 3 yaptık ve yanındaki sık iğnelere batarak örmeme devam ediyorum. Bakın şöyle hemen yanındaki sık iğnelere giriyorum ve tabanımı örmeye devam ediyorum. Bakın köşesi olmuş oldu. Şimdi geleceğim, burada da aynı şekilde şöyle 3 tane sık iğnenin ilkine 3 tane, sonra 1, sonra 3 tane yapıp tekrar döneceğim. Hemen buraya kadar gelip gösteriyorum. Evet, son sık iğnemi de yaptım. Geldim 3 tane sık iğne yaptığım yere, hemen ilkine şöyle 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, yanındakine tek, yanındakine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın buradaki işlemi buraya da tekrarlamış olduk. Şimdi yine tekrar tek tek sık iğneleri batarak köşeye kadar geliyorum. Evet, yaklaştım köşeye. Üçlünün olduğu yere geldim. Üçlünün ilkine, ilk sık iğneye bir tane tek sık iğne yapıyorum. Yanındakine 3 tane, 1, 2, 3. Burada bir işaretleyici takıyorum. 3 tane üçlünün ilkine değil ikincisinin sık iğnesine işaretleyicimi takıyorum ki artırma yerlerimizi buradan daha net görebilelim. Evet, üçlüyü de yaptık. Şimdi aradaki teklerimiz 1, 2, 3 tane arada tekimiz oldu. Hemen yine üçlünün ortasına geldim. Buraya da 1, aynı yere 2 ve 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Buraya da bir üçlünün orta kısmına, yani bir ikinci sık iğnesine işaretleyicimi taktım ve bakın artma yerlerimiz buradan belli olmaya başladı. Yani ne yapacağız? Bir dahaki geldiğimizde hemen işaretleyicimizi çıkarıp olduğu yere 3 tane artırmamızı yapacağız. Şimdi arkadaşlar burayı da tek tek geliyorum. Aynı işlemi burada da tekrar edeceğim. Üçlünün ilkine tek, ikincisine 3, sonra tek. Teklerimiz 3 tane olacak. Tekrar artma yapacağız. Yani teklerimiz artacak burada. 1, 3, 5, 7 gibi. Sonrasında geleceğim, devam edeceğim. Yani aynı işlemi burada da tekrar edelim. Evet, geldim köşeye. Şurada bir tane daha sık iğnem var. Onu da örüyorum. Hemen artma yapacağım yere geliyorum. Şunu alıyorum. Buraya 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3. Yine takıyorum ortasına. Yani
üçlü yaptığım yerin ikincisine taktım. Artma yapacağım yeri. Şimdi teklerimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane tekimiz oldu. Bakın artma yapacağım yerdeyim. Hemen 3 tane artırıyorum. 1, aynı yere 2, aynı yere 3. Hemen ikinciye takıyorum. Bakın ikinciye taktım. Yani aradaki teklerimiz üçlüden sonra aradaki teklerimiz 1 2 3 4 5 tane tekimiz oldu. Sonra devam ediyorum. Burada da aynı işlemi yapacağım. Üçlülerin ortasından artırımımı yapacağım. Teklerim 5 olacak. Sonra geliyorum buraya. Evet, artma yerine yaklaştım. Şurada bir tane daha var sık iğnem. Hemen çıkarıyorum. Bunu artık takmama gerek yok. Çünkü bu benim son artırmam olacak. Hemen üçlünün bir ikincisine giriyorum. 3 tane yapıyorum. Aynı yere 2, aynı yere 3. Aradaki tekler 1 2 3 4 5 6 son tekim 7. Aradaki teklerimiz 7 oluyor. Hemen bakın artma yerindeyim. 3 tane de buraya yapıyorum. 1 2 3. Sonrasında devam edeceğim. Burada da artık 7 tane yapacağım. 1 2 3 4 5 var. Buradan da geleceğim tek tek yine artmamı yapacağım. 7 tane tekimi yapacağım. Köşemi yapıp döneceğim. Geleceğim arkadaşlar, şurada işlemimi bitireceğim. Buraya kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapmıştık? Şöyle şuradan size göstermiştim. 3 tane artırım yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane tek yapıp tekrar 3 tane artırım yapmıştım. Sonra geldim tek tek dolanarak burada da 3 tane artırımımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 tane tek yapıp tekrar 3 tane artırımımı yaptım ve çantamın tabanını bitirdim arkadaşlar. Çantamızın tabanı bitmiş oldu. Bakın şu şekilde hemen ölçelim tabanımızı. Tabanımızın ölçüsü ne kadar oldu? Hemen söylüyorum. Şöyle 8 santim uzunluk, 5,5 santimde eni oldu arkadaşlar. Tabanımız bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar tabanımız bittikten sonra bunu arkadan tersten bir ütüleyelim. Ütüledikten sonra normal modelimizi kuracağız ama sık iğne gideceğiz şimdi bir sıra. Nasıl gidiyorduk sık iğneyi arkadaşlar? Artık artırımımız bittiğine göre işaretleyici de takmamıza gerek yok. Artık bundan sonra tek tek sık iğneleri dolanarak şu üçlülere de tek batarak böyle bu şekilde tek tek dönerek gelelim. Ben şimdi tek tek sık iğneleri dolanacağım ve gelip göstereceğim. Tek sık iğnelerimi dolandım arkadaşlar. Bakın köşenin üstünden de teker teker geldim ve şu son 3 tane sık iğnenin orayı da tek tek geçiyorum. 1 2 son, bakın artırmanın yanına da 3 tane yaptım. Yani son artırmanın 3 tane yaptığımız sık iğnenin sonuna kadar teklerimizi yapalım. Evet. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Hemen modelimize geçelim. Arkadaşlar sepet modelini kuruyoruz. Döne döne yapılan bir model. Hiçbir şekilde birleştirme yok, artma yok, kesme yok.
modeli kurduktan sonra sürekli dönerek istediğimiz ölçüye gelene kadar öreceğiz. Şimdi son sık iğneden sonra hemen yanındaki sık iğnenin, bakın, yanındaki sık iğnenin şu dibine giriyorum. Şu V olan sık iğnenin şu dibinden giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın, şuradan girdim, ipimi uzattım ve şöyle uzun bir sık iğne yaptım. Hemen yanındaki sık iğneye bu sefer normal sık iğne örer gibi giriyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin, bakın bu V değil, şu V'nin göbeğine, yani dibine giriyorum. Uzunca sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneye giriyorum. Normal sık iğne örüyorum. Sonra hemen yanındaki, bakın nereden anlıyoruz? Hemen şuradaki V var. Hemen onun altındaki V'nin şu dip kısmına giriyorum. Ve uzatarak uzun bir V yapıyorum. Yani bir tane kısa V, yani kısa sık iğne, bir tane uzun sık iğne. Yanındakine kısa, yanındakine, dibine bakın, bir alt sıraya uzun. Yani bir yanındaki, bir normal yapıyoruz, bir altından örüyoruz. Bir normal örüyoruz, bir altından örüyoruz. Bu şekilde döne döne aynı işlemi tekrarlayarak örüyoruz arkadaşlar. Bakın, uzun ve kısa ve uzun sık iğne, kısa sık iğne. Şimdi arkadaşlar ben bunu aynı anlattığım şekilde öreceğim. İlk yaptığımız, başladığımız bu modelin hemen yanında ikinci sırayı göstereceğim. Şimdi ördüm modelimi. Köşelerde de aynı işlemi yaptım. Geldim başladığım noktaya. Şimdi arkadaşlar, şimdi uzunları yaparken, böyle uzun çıkarırken şöyle dönüyor. Bunun dönmemesi için şunu şu şekilde çevirirseniz, bakın böyle tam şekil almıyor. Ama bunu örerken şöyle ilmeğini çevirirseniz V'ler düzgün durur. Evet, kısayı yaptık, uzunu yaptık. Şimdi kısayı yapıyorum. Şimdi uzunu yapıyorum. Evet, bakın uzun kısma geldik. Şimdi uzunu yaptıktan sonra tekrar kısayı yapıyorum. Kısa sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar, burada uzun sık iğnem olduğu için benim buraya bir uzun sık iğne yapmam lazım. Hemen kısa sık iğnemi yaptıktan sonra hemen şuraya da uzun sık iğnemi yapıyorum. Hemen yine aynı şekilde bir alt sıradan yine uzun sık iğnemi yaptım. Bakın burada şimdi uzunun yanına hemen kısa sık iğnemi yapacağım. Bakın şimdi küçük sık iğne, hemen bir altından giriyorum. Uzatarak çıkarıyorum. Hemen uzunun yanında kısa. Kısanın altına giriyorum. Uzun. Bakın uzun, kısa. Uzun. Bakın. Evet. Bu şekilde, yani uzunların yanına kısa sık iğnelerin bir altına, dibine uzun sık iğne yaparak ilerliyoruz. İşlemimiz arkadaşlar böyle. Bu şekilde tekrarlıyor.
Farklı hiçbir işlem yok. Şimdi bu işlemi ne kadar tekrar edeceğiz? Şimdi ben öreceğim. İstediğim boyuta gelene kadar ne kadar gelecek? Nereden başlamıştık? Bakın şuradan başlamıştık modelimize. Ne kadar öreceğim? Ben bir 15 santim kadar, şöyle 15 santim kadar öreceğim. Aynı bu işlemi modeli uygulayarak. Sonrasında 15 santim olunca tekrar bir ölçeceğiz birlikte. Ölçtükten sonra biraz daha uzatır mıyız, sabit mi bırakırız, ona karar vereceğiz. Ondan sonra da diğer işlemleri yapacağız. Şimdi ben örüyorum 15 santime kadar gelene kadar. Sonrasında tekrar çantamızın aparatlarını takıp çantamızın bitirme aşamasına söylemeye. Evet arkadaşlar, ben çantamı istediğim ölçüye getirdim. Benim için bu kadar ölçü yeterli. Siz dilerseniz bir tık daha uzatabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Ama bana bu ölçü yeterli. Hemen ölçüyorum. Bakın tabandan sonra 15 santim oldu uzunluk. Enini de ölçelim. Eni de 25 santim civarında oldu ve bu ölçü benim için ideal arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi son bitiriş yapacağım. Bitiriş yaptıktan sonra da size başta gösterdiğim bu kapağı dikeceğim arkasına. Şuradan deliklerinden, şu arka kısımdan dikeceğim ve böyle çantamız bitmiş olacak. Şimdi şu bitirişi yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi istediğiniz ölçüye geldikten sonra, biliyorsunuz bu döne döne yapılan bir modeldi. Şimdi ben bu bitirişte birleştirme yapacağım ki tam bitirdikten sonra biri üstte bir altta kalmasın. Onun için de yine örgümüzü aynı şekilde örüyoruz. Şu tam köşe kısmına gelince burada bir birleştirme yapacağım ki çantamın uç kısmı daha düzgün dursun diye. Nasıl yapıyorum? Şimdi uzun sık iğne yapmıştık, kısayı yaptım. Burası sizin uzun da olabilir, kısa da olabilir, hiç fark etmez. Hemen yanındakine giriyorum. Şöyle kaydırarak geçiriyorum ve burada bir zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın, yükseltiyi yaptım. Şimdi dönüp geldiğim zaman şuraya birleştireceğim ve yukarıda aşağıdaki görüntüyü saklamış olacağız. Şimdi arkadaşlar, bu sırayı bu şekilde örelim. Sık iğne yaparak ilerleyeceğim ve şu noktaya, birleştirme yaptığım noktaya geleceğim. Evet, köşeye birleştirme yerine yaklaştım. Evet. Şurada bir zincir çekip yukarı çıkmıştık. Hemen oraya geldim. Arkadan tığımı geçirdim. İlmeğimi aldım. Ve bunu diğer arkadan çıkarmış oldum. Ve bakın, yükseklik kalmadı. Hemen burada ipimi kesiyorum. Bunu çıkarıyorum. Hemen bunu tekrar şöyle şuradan çıkarıyorum. Öne, tekrar arkaya alacağım. Bunları iğneyle de yapabilirsiniz. Ve bunu buradan geçiriyorum. İpimi arkadan.
Sonra iğneme ipime takıp şöyle yürüteceğim. Evet, bakın köşesinde hiçbir şekilde çıkıntı olmadı. Evet, şimdi gelelim çantamızın kapağını nasıl dikiyoruz. Şimdi arkadaşlar çantamı bitirdim. Çanta bittikten sonra ben şimdi taban kısmına keçe kullanacağım. Keçeyi koyacağım, yerleştireceğim ve ben bu işlemi bütün çantalarıma uyguluyorum. Çoğu kişi sormuştu keçeyi nasıl sabitliyorsunuz diye. Ben şimdi size keçeyi nasıl sabitlediğimi göstereceğim. Keçeyi arkadaşlar, keçe için keçeler şöyle birkaç çeşit keçeler var piyasada. Bir çok kalın var, bir orta kalın var, bir de ince var. İnce olan pek fazla etki etmiyor. Genelde ben orta kalın kullanıyorum. Ama şimdi bu küçük çanta olduğu için ben buna biraz kalın bir keçe kullanacağım. Çünkü taban biraz yumuşak olduğu için biraz daha sabitlemesini istediğim için, daha sert durmasını istediğim için bu normalde kalın bir keçe, ama size tavsiyem orta kalınlıkta bir keçe kullanırsanız daha doğru olur. Şimdi öncelikle tabanımızın ölçüsünü cetvel yardımıyla alıyoruz. Elimde benim bu cetvel vardı. Siz normal cetvelde tabii ki alabilirsiniz. Bakıyorum tabanım ne kadar. Hemen ölçelim şöyle. 5 santim. Bakın 5 santimlik eni var. Uzunlukta hemen şuradan alıyorum. 20 tam 20 değil, şöyle 19 santimde, şuradan şuraya 19 santimde uzunluğu var. 16 17, evet, 19 santime 5 santim. Evet, 19'a 5 santim, yani tabanınızın ölçüsünü alın ve ona göre keçenizi kesin. Ben şimdi bu ölçülerde keçemi işaretleyip keseceğim. Evet, tabanın ölçülerini çizdim. Makasla kesiyorum. Evet. Bakın. Çantamın tabanını şöyle koyuyorum. Şimdi bu tabanı kestikten sonra şu kenarlarını şöyle sivriliğini almak için şöyle biraz yuvarlıyorum ki kötü durmasın içinde. Evet. Bunu şimdi önce silikon yapıştırıcıyla yapıştıracağım tabanına. Sonrasında arkadaşlar şöyle vivetler var. Bu vivetle de sabitleyeceğim. Bakın şu şekilde. Bunlarla da sabitleyeceğim. Şimdi hemen yapıştırıcıyı sürüp tabanına yerleştiriyorum. Bir de şuraya yeterli. Hemen bunu içine yerleştiriyorum. Şöyle elimle de bastırıyorum. Üzerine biraz ağırlık koyuyorum. İyice yapışsın. Yapıştıktan sonra vivetleri takalım. Evet, şimdi tabanını keçeye yapıştırdık. Bakın hemen sabit durmaya başladı bile. Şimdi şu vivetlerle şöyle çeviriyorum. Şu içeriden tutturuyorum. Nereye takacağım viveti? Bir makas, ucu sivri olan bir aletle şuradan şuraya takacağım. Takacağım yeri şöyle içeriden, keçeden çıkacak şekilde iz yapıyorum. Yani deliyorum keçeyi. Deldikten sonra hemen vivetimi alıyorum. Deldiğim yerden geçiriyorum ve bakın içeriden çıktı.
Sonra içeriden bunun uçlarını açıyorum ve bakın bu şekilde sabitliyorum. Hemen diğer tarafı da yapıyorum. Nereye yapıyorduk? Geliyorum şurası. Evet. Şurayı deleceğim. Hemen tutuyorum. Elimle içeriden kontrollü bir şekilde örgüyü de kesmeden dikkatli bir şekilde delik açıyorum ve vivetime geçiriyorum. Ve buradan az önce bunu açtığım için geçiremedim. Şimdi tekrar yapıyorum. Tam delememişim demek ki. Şimdi oldu. Evet, geçti. İçeriden de bunun kanatlarını açıyorum ve buraya keçeyi sabitliyorum. Bakın arkadaşlar, görebiliyor musunuz? Sabitledik. Evet, bakın çantamızın tabanı ve görünüşü gayet güzel oldu. İsterseniz çantanızı şimdi kapağını dikeceğiz. Kapağını dikmeden önce bir çantamıza bir ütümüzü vuralım. Ben de bir ütüleyeceğim. Tülbent yardımıyla iç kısmından ütüleyeceğim. Ondan sonra da kapağını dikmeye geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar çantamı ütüledim. Bakın gayet düzgün, muntazam bir görüntü oldu. Şimdi kapağını dikeceğim. Kapağını dikmek için bir etamin iğnesi ihtiyacım olacak. İğneye ipimi geçirdim. Ucunu da bağladım. Şimdi bunu ayarlayıp dikmeye başlayacağım. Şöyle tam şunun iki kenarından şöyle yapalım. Şöyle tam ortasını buluyorum. Kaydırmadan şu an tam ortası. 1 2 3 2 3 böyle tam ortasını ayarlayın. Ne kadar bıraktım? Şöyle yaklaşık şu kadar bir uzunlukta arkadan arkaya doğru geldim. Şimdi bunun kaymaması için şuraya bir mandal takacağım. Şuraya takayım. Bir tane daha takacağım. Evet. Bakın nasıl duracak böyle taktığım zaman, yani diktiğim zaman çantam bu şekilde duracak. Şimdi mandalın birini alacağım. Şöyle iğnemi alıyorum ve dikmeye başlıyorum. Şuradan görüş açısı nasıl? Evet. Şuradan bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Kapak kaymamaya çalışın. Yani kaydırmamaya çalışın. Kapağı yamuk olmasın. Bakın bu şekilde dikerek ilerleyeceğim. Böyle dikerek geleceğim. Tekrar bir tane daha dikeceğim. Yani çift dikiş yapacağım arkadaşlar. Hemen dikiyorum ve geliyorum. Arkadaşlar dikerken
Şuradan şuraya geçince çirkin bir görüntü olmaması için ben şu şekilde yapacağım. Burayı diktim. Sonra şuradan çıkardım ipimi. Tekrar geliyorum. Bunu burada başka bir şekil yaparak şöyle daha değişik görüntü olması için, daha güzel görüntü olması için ben şu şekilde yapmaya karar verdim. Siz isterseniz burada ipinizi kırıp bu tarafa da geçebilirsiniz. Ama burada bir açıklık kalmaması için ben bu şekilde yaptım. Şimdi orayı yaptım. Tekrar delikten bir kere daha çıkartacağım. Şöyle sıkı olsun diye. Şunu da şöyle yanından çıkarıyorum. Şunu da düzeltelim. Evet. Şimdi diğer tarafa şuraya geçiyorum. Buradan başlıyorum dikmeye. Şu görüntüyü de ben size nasıl kapattığımı göstereceğim. Çünkü çirkin görüntü var. Evet, buraya kadar dikip geliyorum. Evet, son ipimi de geçirdim. Hemen bunu da şu şekilde sıkıca diktim. Bakın, bu şekilde görüntü oldu. Hemen çeviriyorum. Ve buradan ipimi içeriden herhangi bir örgünün farklı bir yerinden geçireceğim. Şöyle düğüm de atıyorum. Bunu burada iyice sıkılaştırıyorum. Dikkatli çekin. Kopma riski var çünkü. Bir kere daha geçireceğim. Şöyle hatta yapalım. Evet. Buna hemen ipimi kesiyorum burada. Şu ilk bağladığım yer. Bunu da hemen şöyle yapayım hatta. İğnemi şöyle geçirdim. Şunu da şöyle geçirip bu ipimi de buradan aşağı doğru çekiyorum. Evet. Şimdi şunu biraz daha keselim. Bunu da biraz daha keselim. Evet, bakıyorum sağlam oldu. İsterseniz bir kat daha geçebilirsiniz ama ben gerek duymadım ama çift katta geçilebilir. Şimdi arkadaşlar kapağı diktik. Bu görüntüyü kapatacağız birazdan. Şimdi bakın kapağımız kapandığı zaman bu şekilde olacak çantamız. Bu şekilde bitmiş olacak. Şimdi bunun şurada bir aparatı var. Çıt çıtı var. Hemen şunu açıyorum. Bunu buraya nasıl takacağız? Bunu arkadaşlar şöyle önce kapağı bir şöyle kapatıyoruz. Bakıyoruz. Çıt çıt kısmı nerede? Hemen tığımı gelen yere geçiriyorum. Bakın buraya ben bu aparatı takacağım. Çıkarıyorum. Tam şu ortaya gelecek şekilde bunu şöyle
şuradan uçlarını çıkarıyorum ve bunu buraya koyup bir makas yardımıyla sabitliyorum. Evet, bunu buraya sabitleyeceğim. Evet, bunu iyice bastırın arkadaşlar, tam geçsin. Şimdi ben size göstermek için öyle bıraktım. Ben de sabitleyeceğim birazdan. Bakın, bunu da kapattığımız zaman çantamız bu şekilde duracak. Evet arkadaşlar, ben iyice sabitledim çıt çıtı. Bakın, iyice geçirdim içine. Köşelerden iyice kilitlemiş oldum. Çıt çıt buradan çıkmaması için siz de sıkıca sabitleyin. Şimdi şu görüntüyü kapatmak için ben şöyle besleme kullanacağım arkadaşlar. Bu beslemeler daha önce de söylemiştim ben size. Artık tuhafiyelerde satılıyor. Hobi malzemeleri satan yerlerde satılıyor. Bunlar metre işi oluyor. Metre işi alıyorsunuz. Bu şekilde yapıştırılıyor. Kesip çantanızın iç yüzeyine yapıştırabiliyorsunuz. Bunların renkleri de var. Her tuhafiyede artık bulabileceğiniz bir ürün. Ben de böyle bir parça aldım. Şimdi şu görüntüyü görmemek için buraya kesip yapıştıracağım beslemeyi. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu beslemeyle çantanızın şu bütün içine de yapıştırabilirsiniz. Çünkü bu beslemeyi yapıştırdığınız zaman çantanız daha dik, daha sabit, daha kalıp gibi duruyor. Benim şu an bu modelde gerek duymadım, çünkü modelli olduğu için, sepet örgüsü biraz daha kabarık bir model olduğu için gerek yok diye düşündüm. Sadece şu görüntüyü kapatmak için ben buraya beslemeyi yapıştıracağım. Zaten sonrasında da astar kullanmış olacağım. Yani astarlayıp çantamızı tamamen bitirmiş olacağız. Hemen kesip nasıl yapıştırdığımı da göstereyim size. Evet, bakın şimdi bu kadar ben kestim. Yapışkanı nerede? Burada. Şimdi şuradan ben tekrar kesiyorum. Ve bunun yapışkanını açıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Buraya yapıştırınca da böyle kırıntı, iplerin kesikleri de kapanmış oluyor. Evet. Bu görüntüyü de bu şekilde kapattıktan sonra bakın gayet temiz bir görüntü oldu. Ben zaten astar kullanacağım ama yine de temiz bir görüntü olması açısından güzel durduğunu düşünüyorum böyle. Evet, şimdi bunu da yaptıktan sonra artık bir astar kısmımız kaldı. Astarını da yapacağım. Sonra çantamıza bakın, kapatınca ne kadar tatlı oldu. Çantamı astarını yaptıktan sonra şuralarına da şöyle halkasını geçireceğim. Şöyle halka da olur, aparat da olur, hangisini isterseniz. Bakın, çantamız böyle cici bir çanta olmuş olacak. Evet, astarını yaptıktan sonra tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar, ben çantamın astarını yaptım. Bu şekilde makinede diktim, hazırladım. İçine de böyle bir fermuar diktim. Bakın, astarını tam yerleştirdiğim zaman tam eşit geldi. Yani eşit bir şekilde astarını dikmiş oldum. Şimdi astarını diktikten sonra arkadaşlar, çantamıza şöyle bir form vermek için şöyle bir ara böce olarak geçiyor. Böyle bir ara böcelerimiz var. Tüm tuhafiyelerde, hobi marketlerinde bulabileceğiniz malzeme.
Bunu isterseniz tam böyle çantamızın kenarını tam eşitleyip, isterseniz şöyle içeriden iğneyle dikebilirsiniz. Astarı dikmeden önce. Bakın şöyle diğerini de bu tarafa geçirip, isterseniz içeriden dikebilirsiniz. Şöyle. İsterseniz de bu aparatı şu şekilde dışarıdan dikebilirsiniz. Ben şimdi aparatı içeriden dikeceğim. Aparatı diktikten sonra astarımı dikeceğim. Sonrasında çantamı şu şekilde kapatacağım. Bakın şu şekilde kapanmış olacak. Başka bir seçenek de var. Diğer bir seçenek ise, eğer bu ara böceği takmak istemezseniz, yani bunu istemezseniz zaten bu şekilde ayrıca bir kullanabilirsiniz. Bu ayrı. Bir de arkadaşlar şöyle tuhafiyelerde satılan şöyle kancalı halkalar var. Şöyle açılıp kapanan. Bunu da şöyle çantamızın böyle formunu tam eşitleyip verdikten sonra bu halkayı da şuralardan geçirebilirsiniz. Eğer ara böceği takmak istemezseniz. Yalnız bu halkayı geçirmeniz için arkadaşlar astarı bir tık şu şekilde bir tık aşağıdan dikmeniz gerekiyor ki bu halkamız tam örgü kısmından geçsin. Bakın şu astarı aşağıdan monte edeceksiniz. Monte ettikten sonra şuraya şöyle hizalayacaksınız, kıvıracaksınız ve bu halkayı şu dört taraftan şu şekilde geçireceksiniz. Yani çantamızda şöyle halka görüntüsü olacak. Ben halkayı takmayacağım. Ben ara böceği takacağım. Ara böceği de ben içeriden şöyle dikeceğim. Diğer parçasını da bu tarafa dikeceğim. Ve çantamın, benim çantam ara böceli bir çanta olacak. Bir de şöyle bir aparat takacağım arkadaşlar. Ben size videonun başında söylemiştim. Kapak ve bu taban bir de set olarak aldığınız zaman bu parçalar da içinden çıkıyor. Şimdi bu parçaları da ne için kullanacağız arkadaşlar? Şimdi çantamızın astarını dikmeden önce yine bakın bu parçayı şöyle ben kıvıracağım. Ve şöyle vivetler satılıyor arkadaşlar. Bunlar da yine dediğim gibi tuhafiyelerde her yerde var artık. Şöyle bu deliğinden geçireceğim. Şöyle deliğinden geçireceğim. Ve bunu yine astarı dikmeden önce şunu şöyle yapayım. Astarı dikmeden önce şunu şöyle kıvıracağım. Ayarlayacağım. Ve bunu buradan arkadan şöyle geçireceğim. Bakın şuradan çıkarıp şöyle kapağını buraya takacağım. Yani bu burada sapını takma görevi görecek. Arasından da çantamızın çapraz sapını takacağız. Evet, ben şimdi çantamın bütün halini bitireceğim. Hepsini çantamı bitirdikten sonra tekrar sizlerle paylaşacağım. Ben yine dediğim gibi çantamın böcelerini takacağım arasına. Bir de şu aparatı takacağım. Sapı için. Şöyle. Sonrasında bitmiş halini size göstereceğim. Ama dediğim gibi siz çeşitlendirebilirsiniz. Halkayla da yapabilirsiniz. Veya hiçbir şey de takmayabilirsiniz. Direkt bu şekilde de kullanılan bir çanta oluyor zaten. Çok da cici güzel bir çanta olacak. Şimdi ben çantamın aparatlarını takacağım ve son haliyle size geleceğim. Evet arkadaşlar, çantamı yaptım, bitirdim. Bakın dediğim şekilde aparatlarını diktim, monte ettim. Halkada geçirdim içinden. Gayet şık, güzel, muntazam durdu. Bakın çantamızı hem bu şekilde kullanabilirsiniz hem de çantamızı şöyle açıyorum. Bakın içine de astarını fermuar diktim. Gayet kullanışlı oldu. Hem de bu şekilde aparatını takarak çift yönlü, yani şu şekilde bir çanta olarak da
kullanabileceğiniz bir model oldu. Bakın böyle de kullanabilirsiniz. Açık haliyle de kullanabilirsiniz. Askı sapını da aparattan takarak kullanabilirsiniz. Bakın şöyle açıyorum. Aparatını, ara böcesini ben astarın iç kısmına diktim, monte ettim. Bakın şu şekilde. Siz bunu da isterseniz dışarıdan da dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Gayet de güzel, muntazam bir çanta oldu. Hemen ölçüsünü de vereyim ben sizlere. Bakın çantamızın açık halinde ölçüsünü söylüyorum. Hemen şöyle yapalım. Şuradan alıyorum. 24 santim, 25 santimlik bir eni oldu. Uzunluğu da tabana kadar 16 santimde uzunluğu var. Evet, çantamızın ölçüleri de bu şekilde. Hemen kapatalım. Bakın duruşu da gayet cici, muntazam. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorumlarda bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinize sevgiler, saygılar diliyorum. Umarım faydalı bir video yapmışımdır. Çok teşekkürler. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.